Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bamya çimlendirme, bamya çimlendirmeden önce toprağın hazırlanması, arıkların açılması, bu konulara değineceğim. Bugün günlerden 19 Nisan. Bamya çimlendirmek için en uygun zaman, şimdi yöresel değişebilir ama kural şu şekildedir. Hava sıcaklığının hem gece hem de gündüz 10 derecenin altına düşmediği zaman, don olaylarının kesinlikle olmadığı zamanlarda bamya ekebiliriz toprağımıza rahatlıkla. Ben şu şekilde birkaç saat öncesinden bamyalarımı ısladım. Bamyaları bu şekilde ısladığımız zaman çimlenme açısından gerçekten çok önemli. Bu kurala mutlaka uymamız gerekiyor. Bu bamya tohumları suyu, nemi içine çekecek. Biraz şişecek, neme doyacak. Toprakla buluştuktan sonra çimlenme ihtimali daha yüksek olacak. Çimlenmeme ihtimali gibi durum asla kesinlikle yok. Ben bulunduğumuz bahçeye her yıl bamya ekerim ve buradan gerçekten çok güzel ben verim alıyorum. Videomu izleyerek mutlaka dikkatli bir şekilde dinleyerek bamya çimlendirme ve bamya tohumu ekimi yapmanızı öneririm. Şimdi öncelikle belki videomu izleyenler bilirler, ben 3-4 gün öncesinden bu bahçemi traktörle sürdürdüm. Şimdi öncelikle bir çapalayacağız, tırmıklayacağız, üzerindeki kurumuş olan otları temizleyeceğiz. Sonrasında arıklarımızı açacağız. Öncelikle şunu bir kere, bu kuruyan otları almazsak halen daha bu otların kökleri duruyor. Toprakla buluştuğu zaman ya da üstüne yağmur falan yağdığı zaman bunlar yeniden canlanır. Öncelikle ne ekerseniz ekin, isterseniz bamya olsun ya da başka bir ürün tohum olsun, yabani otla mutlaka savaşmanız gerekiyor. Tarlanızın tertemiz, bahçenizin tertemiz olması gerekiyor. Kurban olduğum Allah'ım bu sene çok güzel yağmurlar verdi. Yabani otlar bile coştu yani o derece. Öncelikle böyle birkaç gün önce traktörün sürüp yaptığı otları tırmıklayacağım. Bunları el arabasına dolduracağım ve bahçe dışına atacağım. Mutlaka bahçe dışına atın. Bahçenin içinde bırakmayın yabani otlarınızı. Çünkü bunlar yeniden kökleri azıcık toprağa değsin, yeniden can bulur. Emekleriniz boşa çıkmasın. Bakın ne kadar çok çıktı. Azıcık yerden dünya kadar kurumuş ot çıktı. Hem böyle araziyi de biraz düzlemiş olacağız. Biraz da şöyle çekelim. Hem şöyle koca koca olan taşları ufak yapacağız. Şimdi arık açarken en önemli dikkat edeceğiniz şey, mesela bir hafta önce ben şuraya başka bir şey ektim. Bamya ektim diyelim. 2 tane bamya, 2 arık arası, 2 karık arası arkadaşlar. Şöyle içinden yürüdüğünüz zaman rahatlıkla yürüyebilmeniz lazım. Bamya deyip geçmeyin. 90 santimden 2 metreye kadar uzayan bamyalar var. Benim ekeceğim cinsler ve bakımını da çok güzel yaptığım için gerçekten çok verimli, çok uzun bamyalar oluyor. Böyle odunsu gövdeleri oluyor ve uzun ömürlü oluyor. Ben geçen sene Ekim sonu Kasım ortalarına kadar bu bahçeden bamya topladığımı hatırlıyorum. O yüzden 2 arık arası şöyle rahatlıkla yürüyebileceğiniz mesafede olacak. Diyelim ki buradan bamya toplayacaksınız. Arka taraftaki bamyanın yaprakları sizi dalar, kaşıntı yapar, alerji yapar. O yüzden ikisinin arası en az 50-60 santim mesafede olması gerekiyor. Hemen şimdi çapamızla geçelim şeyi. Şöyle bir çıtadan faydalanacağım. Bu olmasa da olur. Sadece sizlere göstermek ve bilgi amaçlı olsun diye. Bakıyorum ikisinin arasına. Şurasını gözüme kestirdim. Şu mesafe iyi. Şuradan rahatlıkla geçebilirim. Aralarındaki otları ayıklayabilirim. Bunun sırasında şimdi şöyle
küçük böyle çukurlar açarak devam edeceğim. Şu an videoyu uzatmak istemediğim için sizlere göstermek amaçlı kısa tutacağım bu kısmı. Diyelim ki bunun yan tarafına da bamya ekeceksek bakıyorum bakın. İkisinin arasındaki mesafeye bakın arkadaşlar. Bir insanın rahatlıkla yürüyebileceği, çünkü sonuçta hortumla ben burada sulama yapacağım. Yabani ot ayıklayacağım. O yüzden içinden rahatlıkla geçilmesi lazım. Şöyle. Bakın toprağım nemli. Gördüğünüz gibi. Fakat ne kadar nemli olursa olsun bamya çimlendirme aşamasında suyu çok sever. Bamya tohumunu çürütmeden düzenli olarak çimleninceye kadar sulama yapmanız gerekiyor. Şimdi sizlere göstermek amaçlı küçük bir arık açtım. Tekrarlamak istiyorum çünkü çok önemli. Bamya ekim için en uygun zaman hava sıcaklığının hem gece hem gündüz 10 derecenin altına düşmediği zamanlar. Bamya hem karasal hem ılıman iklimi çok sever. Sıcak yerlerde daha çok güzel verim sağlar. Sadece çimlenme açısından don olaylarının olmadığı zamanlarda Nisan'ın ortasından sonra başlayabilirsiniz. Ege yöresinde Nisan ortaları, Nisan sonu, Mayıs başı. Fakat bu İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da biraz daha gecikebilir. Sadece hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşmemiş olması gerekiyor. Küçük bir karığımı açtım. Bamyalarımı da birkaç saat öncesinden ıslamıştım. Şöyle bakın toprağa atıyorum. Atmadan önce bir dua okumak istiyorum. Allah'ım geldim kapına. Biri bin veren, ölüyü diri yapan, diriyi ölü yapan Allah'ım. Attım kapına tohumumu, bereketi senden. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın aynı yere 2 tane atabilirsiniz. Şöyle alıyorum, sıra sıra atıyorum tohumlarımı. Normalde 2 bamya arası 25 santim olması gerekiyor. Fakat hani bu çimlenme aşamasında çimlenmeme durumu olabilir. Bazı tohumların içi boş olabiliyor. İçlerini göremediğimiz için o yüzden böyle birkaç tane aynı yere tohumlarımı attım. Bakın şimdi tek yapmamız gereken şey üzerine incecik bir toprak atmak. Şöyle elimle alarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha net anlaşılır. Bakın böyle hafiften böyle toprağımı ufalıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Çapanızla bir sağdan bir soldan. Bakın çok örtmüyorum üstünü. Her tohum kendi büyüklüğünün en fazla 2 katı derinliğe gömülebilir. Siz kalkıp da bunu çok derinliğe gömerseniz, bu tohumun 4 katı 5 katı derinliğe gömerseniz çimlenmesi gecikir. Geciken çimlenmeler tohumlar toprakta çürür arkadaşlar. Çıkmaz tohumunuz. Siz dediğimi yapın. Tecrübe konuşuyor. Ben ilk bamya çimlendirme videosu diyorum. İlk çimlendirme yapacağım zaman bekliyorum bamyalarım çimlenmiyor. O kadar çok üzüldüm ki, çok da bamya seven bir aileyiz. Kaç sefer ektim hatırlamıyorum. Sonrasında hatamın uygun teknikte dikmediğim için, uygun sulama yapmadığım için. Bunların hepsi çok önemli arkadaşlar. Şimdi burasını yaptık. Şimdi geçelim diğer arığımıza. Valla altta toprak daha nemli. Çapalamak da zor oluyor. Sadece sizler için şöyle göstermek amaçlı arık açtım. Açıkçası bu nemli toprağı da kaçırmak istemedim. Hızlı bamyalarım çimlenecek. Bamyalarım çimlendiğini sizlerle paylaşacağım. Ha bu arada bu bamyalarınız çimlenirken kaplumbağalar bunların çimlenmiş, filizli, yeni çıkmış tazecik bamyaları yemeyi çok severler. O konuyla ilgili nasıl mücadele yapacağımızı da sizlere öğreteceğim, anlatacağım. Onların videolarını kaçırmayın. Bu arada kanalım yeni. Mutlaka destek bekliyorum arkadaşlar. Desteğiniz olmadan bu işler olmuyor. O güzel elleriniz, güzel yürekli insanlar. Bir abone tuşuna basabilirsiniz. Kesinlikle ücretli değil. Asla da ücretli olmayacak. Bakın diğer tarafa ektiğim gibi tohumlarımı 2'şer 3'er böyle atıyorum sıra sıra. Böyle bahçesi olmayanlar özeniyor olabilir. İnanın ki saksıda bile bamya yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Bakın böyle attım. Koyuyorum tabağımı kenara. Şimdi
Bir yöntem daha var. Onu sizlere göstermek istiyorum. Diyelim ki arığınızı açtınız. Azıcıktan şöyle bir sulayın. Eğer toprağınızın altı nemli değilse. Ben şu an toprağım nemli olduğu için bu işlemi yapmadım. Toprağınızı ısladıktan sonra şöyle bir tane çıtayınızı koyun. Fark etmez, çıtada da koymayabilirsiniz. Ben gayet simetriyim diyenler olabilir. Böyle küçük bir çubukla şöyle delikler açın. İçine de bamyalarınızı atın, üstünü örtün. O kadar arkadaşlar. Fakat ben hani toprağım nemli olduğu için o işlemi yapmadım. Şöyle ufaktan. Çok değil, bak hemen azıcık örtüyorum arkadaşlar. Azıcık örtüyorum çünkü bunun üstüne biraz sonra beraber gübre atacağız. Gübreleme çok önemli. Ben organik gübre kullanıyorum. Asla dışarıdan kimyasal bir şey kullanmıyorum bitkilerim yetiştirme aşamasında. Bakın burayı böyle kapattık. Şimdi sıra geldi gübreleme işlemine. Şimdi bütün bitkilerde bu bitkilerin büyüme aşamasında gübreleme gerçekten çok önemli. Biraz gübrelerden bahsetmek istiyorum. Gübreyi veren hayvanın ebadı ne kadar küçükse faydası o kadar fazla, fakat daha çok su ister. Misal örnek vermek istiyorum. Güvercin, tavuk, kanatlı hayvanların verdiği gübreler bitkiler için gerçekten çok faydalı. Fakat yakma ihtimali var. Onun su miktarını, gübreleme miktarını gerçekten çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Şayet kanatlı hayvanların gübresini kullanacaksanız sulamanızı da bakımını da ona göre yapmanız gerekiyor. Ben burada koyun ve keçi gübresi karışık var ve mutlaka gübrenizin yanık olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yanmış gübre. Yanmış gübre ne demek? Onu anlatayım. Hayvandan yeni çıkmış hayvan pisliği artı atığı değil, hayvansal atığı taze olmayacak. O bir müddet havalandırılmış bir şekilde güneş altında beklemiş, güneşin sıcaklığıyla yanmış anlamına geliyor. O şekilde yanmış gübre kullanırsanız bitkileriniz yanmaz. Diğer türlü direkt verdiğiniz zaman onun içerisindeki o kimyasal maddeler bitkinize zarar verir. Mutlaka yanmış gübre, hayvan gübresi kullanmanız gerekiyor. Şöyle yetecek kadar bir miktar şöyle yeğenime alacağım ve ne kadar miktarda sizlere gübre atmamız gerektiğini göstermek istiyorum. Sanırım şu açtığımız 2 tane küçük arık için yeterli. Ben elimde eldiven olduğu için müsaadenizle eldivenle elimle çalışmak istiyorum. Aslında böyle elle çalışmak hem toprağa temas etmek, o kötü enerjinin gitmesi açısından gerçekten huzur veriyor. Bakın böyle üstüne bol miktarda ekeleye böyle biraz da elimle ufaltıyorum ben onu. Bunlar un ufaktı aslında, fakat yağmur yağdığı için biraz toplanmış. Burası bu şekilde. Şimdi gelelim diğer arığımıza. Aynı şekilde. Hiçbir farkı yok. Hani elinizde o an gübre olmayabilir. Ne yapabilirsiniz? Aradan biraz zaman geçtikten sonra da o gübreyi yapabilirsiniz, serpebilirsiniz. Veya çimlenmeniz oluştu. O zaman da yapabilirsiniz. Bu hazır organik hayvan gübreleri, tarım malzemeleri satan yerlerde var. Ama bizim burası köy yeri olduğu için her yer gübre. Konum komşu da var. Ama dışarıdan alacak olanlar bunu parayla alıyorlar ama çok pahalı bir şey değil. Çok cüzi bir miktarda alınıyor. Rahatlıkla temin edebilirsiniz. Her yerden bulabilirsiniz diyorum. Şimdi arığımızı açtık. Tohumumuzu ektik. Ne kaldı geriye? Can suyu vermeden olur mu? Kesinlikle olmaz. Tohumunuz toprağa düşer düşmez, üzerini gübreledikten sonra, kapattıktan sonra mutlaka can suyu vermek gerekiyor. Can suyuyla ilgili de bilmeniz gereken konular var. Sakın videoyu kapatmayın. Devam edin izlemeye. Şimdi çeşme suyu kullanıyorum ben. Sularken böyle koyup sularsanız eğer bu böyle akar giderse tohumların bulunduğu yerden kayıp başka yerlerde çıkma ihtimali veya hiç çıkmama ihtimali var. Bakın şöyle elimi yapıyorum. Böyle yağmurlama usulü. Toprağın altı zaten nemli. Üstünü de nemlendirince şöyle bol miktarda yağmurlama usulü yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da yapalım. Bakın kesinlikle suyu akıtmıyorum. Böyle yağmur yağar gibi
Üstten suyu böyle fıskiye gibi. Aklınıza takılan sorular olabilir, bilmediğiniz konular olabilir arkadaşlar. Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Gerçekten çok önemli.